Herkese merhaba. Şimdi gelin evrenle ilgili en büyük, hatta belki de en rahatsız edici sorulardan birine kafa yoralım. Şöyle bir düşünün. Evrende dünyadaki bütün kumsallardaki kum tanelerinden daha fazla yaşanabilir gezegen var. Evet, yanlış duymadınız. Peki, madem öyle, neden hala kimse kapımızı çalmadı? İşte Aviliobin bu sözü durumun büyüklüğünü tam olarak ortaya koyuyor. Oyun alanı devasa. Bu kozmik zarlar milyarlarca, belki trilyonlarca kez atılmış. Bu da bizi o kaçınılmaz soruya geri getiriyor. İşte bu basit ama bir o kadar da derin soru 1950'de fizikçi Enrico Fermi'nin meşhur sorusu. Bir yanda akıl almaz olasılıklar, diğer yandaysa hiçbir şey. Tam bir kanıt yokluğu. İşte bu gerilim modern bilimin en büyük gizemlerinden birini oluşturuyor. Bu çelişkiye biz Fermi paradoksu diyoruz. Yani evrenin hayatla kaynaması gerektiğine dair tüm mantıklı beklentilerimize rağmen kulağımızı dayadığımızda duyduğumuz tek şey derin, hatta ürkütücü bir sessizlik. Bu büyük sessizlik dediğimiz şey adeta bizim kozmik dedektiflik hikayemizin merkezindeki olay yeri gibi. Kanıtı olması gereken her yerde sadece boşluk var. Peki ama neden? Bu sessizliğin arkasında ne yatıyor olabilir? Peki bu gizemi çözmeye çalışırken elimizde ne var? Bilinmezliğimizi bir düzene sokmak için kullandığımız çok önemli bir araç var. Gelin Drake denklemine ve bu bilinmezliği nasıl parçalara ayırdığına bir bakalım. Drake denklemi, Samanyolu'ndaki iletişim kurabilen medeniyet sayısını tahmin etmek için bir olasılık hesabı aslında. Ama şunu hemen belirteyim, buradaki amaç sihirli bir sayı bulmak değil. Asıl olay bu devasa soruyu daha küçük, yönetilebilir parçalara bölmek. Ve belki de en önemlisi, tam olarak neyi bilmediğimizi yüzümüze vurması. İşte bu tablo denklemin tam kalbini gösteriyor. Bakın işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Denklemin ilk yarısı yani yıldız oluşum hızı, gezegenli yıldızların oranı gibi astronomik kısımları teleskoplar sayesinde artık fena sayılmayacak kadar iyi biliyoruz. Ama işin rengi denklemin ikinci yarısında değişiyor. Yani biyoloji ve sosyolojiye girdiğimiz anda. Yaşamın ortaya çıkma olasılığı, zekanın gelişme oranı ve en önemlisi bir medeniyetin ne kadar hayatta kaldığı gibi konularda işte orada devasa bir bilinmezlik okyanusuna dalıyoruz. Sessizliğin asıl cevabı muhtemelen bu dev gibi soru işaretlerinin içinde bir yerlerde gizli. Evet, artık problemimizi nasıl ele alacağımızı biliyoruz. O zaman gelin bu kozmik sessizliğin ardındaki ana şüphelileri yani başlıca açıklamaları bir masaya yatıralım. Genel olarak, olası açıklamaları 3 ana aileye ayırabiliriz. Birincisi, nadiriz diyor. İkincisi, sessizler diyor. Medeniyetler var ama ya konuşmuyorlar ya da biz duyamıyoruz. Üçüncüsü ise erkeniz diyor. Belki de biz bu evrende ortaya çıkan ilklerden biriyiz. Şimdi gelin bu 3 olasılığa da daha yakından bakalım. İlk ihtimalimiz ya biz çok nadiriz, nadir dünya hipotezine göre karmaşık yaşam için o kadar çok hassas denge gerekiyor ki bunların bir araya gelmesi olağanüstü zor. Ya da belki de evrim yolunda bir büyük filtre var. Düşünün, basit bir hücreden bizim gibi bir canlıya geçiş neredeyse imkansız bir adımdı ve biz bir şekilde o adımı atabilen şanslılardandık. Yani özetle ortalık aslında sandığımız kadar kalabalık değil, çünkü piyango sadece bize vurdu. İkinci olasılık ise aslında yalnız değiliz ama onlar sessiz. Bunun da birkaç farklı açıklaması var. Mesela hayvanat bahçesi hipotezi. Bizi bir tür deney gibi gözlemliyorlar ama müdahale etmiyorlar. Ya da daha korkutucu olan karanlık orman hipotezi. Bu fikre göre evren tehlikeli bir orman ve ben buradayım diye bağırmak avcıları üzerine çekmek demek. O yüzden herkes akıllıca susuyor. Belki de en basit açıklama, biz tamamen yanlış yöntemlerle arıyoruz. Bu da bizi arama yöntemlerimizi sorgulamaya itiyor. Şimdiye kadar ne yaptık? Klasik SETI, yani uzayı dinlemek. Adeta bir telefonun çalmasını beklemek gibi. Ama ya kimse aramıyorsa? İşte yeni fikir uzay arkeolojisi. Yani aktif sinyal beklemek yerine onların geride bıraktığı kanıtları, teknolojik kalıntıları, hatta atmosferlerindeki kirliliği aramak. Tıpkı eski bir medeniyetin kalıntılarını kazan bir arkeolog gibi. Bütün bu fikirler arasında belki de en akıl kurcalayan, hatta en tüyler ürpertici olanına geldik şimdi. Büyük filtre.
Peki nedir bu büyük filtre? Bu yaşamın bizim gibi yıldızlar arası bir medeniyet haline gelmesini engelleyen, aşılması neredeyse imkansız olan varsayımsal bir engel. Bir duvar gibi düşünün. Ve bu duvar ya geçmişimizde olabilir ya da geleceğimizde. İşte bu fikir, Fermi paradoksunu basit bir bulmaca olmaktan çıkarıp potansiyel bir uyarıya dönüştürüyor. Bu bizi iki senaryoyla baş başa bırakıyor. Eğer o büyük filtre bizim geçmişimizdeyse, yani hayatın ortaya çıkışı gibi aşılması imkansıza yakın bir engeli biz aştıysak, o zaman çok şanslıyız. Evren boş bir sayfa gibi bizi bekliyor. Ama ya filtre geleceğimizdeyse, ya her gelişmiş medeniyet bir noktada kendini yok ediyorsa, o zaman gökyüzündeki o derin sessizlik aslında bir mezarlığın sessizliği ve bizim için bir uyarı. Yani evrenin bu sessizliği aslında bizim için nihai varoluşsal tehdit olabilir. Gökyüzüne bakıp kimseyi görememek, geleceğimiz hakkında alabileceğimiz en korkutucu ipucu olabilir. Peki şimdi ne yapacağız? Umutsuzluğa mı kapılacağız? Hayır. Aslında bu paradoks bir çıkmaz sokak değil. Tam tersine, bize bir yol haritası sunan bir araştırma rehberi. Bize tam olarak nereye bakmamız, neyi aramamız gerektiğini söylüyor. Peki yeni kozmik yapılacaklar listemizde ne var? Mesela başka gezegenlerin atmosferlerini tarayıp endüstriyel kirlilik izleri arayabiliriz. Ya da gezegenlerin karanlık yüzlerinde devasa şehir ışıklarının yaydığı ısıyı arayabiliriz. Hatta Güneş sistemimizden Oumuamua gibi geçen garip teknolojik enkazları avlayabiliriz. Veya yıldızlar arası yolculuk yapan gemilerin arkalarında bıraktığı parlamaları izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arama yöntemlerimiz çok daha yaratıcı hale geliyor. Kısacası artık bir mesaj beklemekten vazgeçip aktif olarak etrafa bırakılmış eserleri aramaya geçmeliyiz. Bekleme devri bitti, arama devri başladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu büyük sessizliğin en olası nedeni ne? Nadir olduğumuz için mi kimse yok? Yoksa herkes bir yerlerde saklanıyor mu? Belki de büyük filtre henüz önümüzdedir ya da sadece yanlış yere, yanlış yöntemlerle mi bakıyoruz? Bu konudaki favori teoriniz hangisi? Gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda bizimle paylaşın. Cevap ne olursa olsun bu soru bizi evrendeki yerimiz ve geleceğimiz hakkında düşünmeye zorluyor. Belki de asıl olay cevabı bulmak değil, soruyu sormaya devam etmektir.